Network marketing ile tanıştın, güzel hayaller kuruyorsun. Belki de ilk defa hayatında bir şeyleri değiştirebileceğine inandın. Ama annenden, eşinden, kardeşinden öyle tepkiler aldın ki bütün inancın yerle bir oldu. Böyle durumlarla karşılaştığınızda ne yapmanız gerekiyor? Gelin biraz bunun hakkında konuşalım. YouTube kanalımızı açalı neredeyse bir ay oldu. Bu bir ayda gerek sosyal medya hesaplarımızdan gerekse YouTube'daki videolarımızın altına yorumlarla bizden ne beklediğinizi, hangi videolara, hangi konulara değinmemiz gerektiği hakkında belki yüzlerce mesaj attınız. Bu mesajlara, bu yorumlara elimizden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyoruz ama cevap veremediğimiz varsa da eğer emin olun tek tek okuyup hepsini değerlendiriyoruz. Bu mesajların içinde en çok değinmemizi istenilen konulardan bir tanesi bugünkü konumuz. Tanıtım aldım, ailemle konuştum ve çok olumsuz yaklaşıyor, çok negatif yaklaşıyor. Kesinlikle yapmamı istemiyorlar, ne yapmam lazım? Aslında bu konuyla ilgili bu hafta 1 dakikalık soru cevap çektik ve Instagram'da sizlerle paylaştık ama sanırım bu birazcık kısa kaldı bu konu için. Bu sebeple biraz daha uzun konuşup biraz daha bu konu hakkında geniş olarak neler yapmamız gerekiyor, nasıl yaklaşmamız gerekiyor hakkında bir video çekelim istedik. Bir gün arkadaşınız arıyor, sizi bir kafeye veya bir otel toplantısına davet ediyor. İnanılmaz bir iş fırsatım var, kesinlikle hayatını değiştirecek ve senin görmen gerekiyor diyor. Size başarı hikayelerinden bahsediyor, müthiş ürünlerini size tanıtıyor ve inanılmaz kazançlı bir kazanç planı sunuyor. Belki ilk defa hayatınızı değiştireceğinize inanıyorsunuz veya gerçekten çok zor durumdayken nasıl gelirinizi arttırabileceğiniz konusunda sizin için müthiş bir bir fırsatla karşılaştığınızı düşünüyorsunuz. Ve o heyecanla hemen gidip artık hanenizde kim varsa anneniz, babanız, eşiniz, kardeşiniz bir an önce onlarla paylaşıyorsunuz. Belki onların onayını almak için, belki de birazcık sermaye onlardan toplamak için. Ve ne oluyor? Öyle bir olumsuz bir şekilde yaklaşıyorlar ki, öyle bir tepki gösteriyorlar ki belki de büyük hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Eğer bir süredir network marketingin içindeyseniz buna benzer hikayeleri ya yaşamışsınızdır ya da kesinlikle duymuşsunuzdur. Belki de şu anda tam olarak bunu yaşıyorsunuzdur. Aslında ben de bunu yaşadım. Arkadaşım bana anlattığında o kadar heyecanlanmıştım ki yani gerçekten bir hazine bulmuş gibi heyecanlıydım. Koşa koşa eve gittim ve bir an önce isteğim anneme bu müthiş planı anlatmak ve helal olsun oğlum ne güzel bir şey öğrenmişsin diye desteğini almaktı. Ama tabii ki tahmin edersiniz ki öyle olmadı. Ve annemin tepkisi yani dolandıran arkadaşlar hikayesinden tutun da bizim zaten paramız yok kadar yani söylemediği şey kalmadı. Ki bendeki kararlılığı görünce artık en son eğer böyle bir iş yaparsan hakkımı helal etmeme kadar geldi. En son hatırladığım şey hadi sen salaksın bunu anlamıyorsun da benim dediğimi. Kendin gibi salak nasıl insanları bulacaksın diye tepki göstermişti. Neyse bu konuya daha sonra ne olduğunu değiniriz. Peki böyle bir fırsatı sunduğunuzda veya sadece onay almak için bile anlattığınızda neden bu kadar olumsuz tepki gösteriyorlar? Bir kere şunu kabul edelim. Bu çok normal bir durumdur. İnsanlar genel bilmedikleri şeye zaten tepki gösterirler. Olumsuz anlamda tepki gösterirler. Ama şunu da unutmayın. Sizin bir tanıtımda bile öğrendiğiniz bilgiler emin olun ebeveynlerinizin network marketing hakkındaki bilgisinden çok büyük bir ihtimalle daha fazladır. Yani o yüzden aslında çok da bildikleri için tepki göstermiyor olabilirler. Önce sorunu yani neden tepki gösterdiğini teşhis etmek lazım. Teşhis edebilmek için de dinlemek lazım. İnsanlar biliyorsunuz kendi yapamayacakları şeyi başkasının da yapamayacağını düşünür. Bu annemiz, babamız ve eşimiz için de geçerli. Bizi seviyorlar. Bizi korumak istiyorlar. Bu sebeple eğer onlara zor geliyorsa, onlara riskli geliyorsa sizin de böyle bir şeyin içine girip sıkıntıya düşmenizi istemiyorlar. Bu nedenlerden bir tanesi. Bir başka neden insanlar korkuyor. Neyden korkuyor? Bir, insanlar deneyimlemediği yani bilinçaltında olmadığı bir konu hakkında düşünürken korkarlar. Kendi adınıza da düşünün. Hiç bilmediğiniz bir şeyi yapmak için yapmaya karar verdiğinizde önce hissedeceğiniz konu korku olur. Ve bu onlar için de geçerli. Yani hiçbir şey bilmeden korkuyor olabilirler. Ön yargı yapıyor olabilirler. Veya olumsuz bir şeyler deneyimlemiş olabilirler. Yani bu network marketing ile ilgili olumsuzluk olması şart değil. Klasik ticarete girmişlerdir. Zamanında bir şeylere yatırım yapmışlardır. Batmışlardır. Birileri tarafından kandırılmışlardır. Bu yüzden böyle bir refleks gelişmiştir. Veya siz ufacık bahsettiğinizde
hemen Google'ı açıp ya bizim oğlanın söylediği şey ne acaba ya, ben biraz bunun hakkında bakayım dedikleri zaman zaten biliyorsunuz, Google'a network marketing yazdığınızda nelerle karşılaşabileceklerini az çok biliyorsunuz veya tahmin ediyorsunuz. Zaten bu konu hakkında da bir video çekmiştik. İnternetteki yorumlar hakkında. Bunu da buradan izleyebilirsiniz. Ama bu videoyu kapatmayın. Bu videodan sonra izleyin. Ya da sadece girişimci olmanızdan da korkuyor olabilirler. Bu da aslında temel korkulardan bir tanesi. Yani ben mesela, benim annem maaşlı çalışmış. Ya ben böyle bir ailede büyüdüm. Girişimcinin veya ticaretle uğraşan kimsenin olmadığı bir ailede büyüdüm. Bu yüzden bir şeyin girişimcisi olmak veya bir ticaretin içine atılmak inanılmaz korkunç, inanılmaz riskli, her şeyi alt üst edebilecek bir şey olarak görülür benim alemde. Siz de böyle bir ailede yetiştiyseniz network marketing ile alakası olmayan korkuları size verebilirler. Yani eğer memur olmanızı istiyorlarsa ve sabah 8 akşam 5 işe git gel ve ayın sonunda maaşını al düşüncesi ailenizde bir kültürse bu yüzden de korkuların olması çok normal. Bir diğer konu, sizin için başka planları olabilir. Yine network marketing ile alakası yok bunun. Yani genelde genç arkadaşların yaşadığı sıkıntı bu. Eğer üniversiteye gidiyorsanız ve network marketing ile tanıştıysanız, babanıza söylediğinizde alacağınız olumsuz tepkinin nedenlerinin başında bu gelir. Yani genelde aileler, ebeveynler çocukları için bir plan yaparlar ve o plan doğrultusunda ilerlemelerini isterler. Yani ben mesela futbolcu olmak istiyordum ama benim ailemin planı benim üniversiteyi okuyup bitirip yüksek bir kurumda çalışmamdı. Ben ne kadar istesem de o alanda ilerleyemedim ve klasik üniversite okudum. Ve sizin anneniz babanız da, dediğim gibi genç arkadaşlar için söylüyorum bunu, sizin için başka planlar yapmış olabilirler. Sizin üniversite dışında derslerinize odaklanmanız dışında başka bir şeyle ilgilenmenizi istemiyor olabilirler. Ya da kariyerinize zarar verebileceğinizi düşünüyor olabilirler. Bu nedenlerin dışında bazen onay veriyor gibi görünürler. Veya ne yaparsan yap diyebilirler. Ama emin olun, sonra sizin ne yaptığınızı, hangi davranışlarda bulunduğunuzu takip ederler. Mesela bu da ailelerin bir süre sonra olumsuz yaklaşmasını ve negatif vermesinin nedeni. Ne demek istiyorum? Mesela network marketing ile tanıştınız, gittiniz annenize, eşinize bahsettiniz. Mesela eşiniz olsun bu sefer. Hayatım şöyle inanılmaz bir fırsatla tanıştım, işte şöyle yapacağım, böyle yapacağım, artık kendimize bir ev alabileceğiz, artık işte 6 ay sonra artık işimi bırakacağım ve çalışmama gerek kalmayacak falan filan. Çok güzel vaatler verdiniz ve eşiniz de dedi ki tamam yap. Sonra şimdi siz hayatınızda belli bir yaşa kadar gelmişsiniz, belli davranışlarda bulunmuşsunuz ve belli bir geliriniz var ya da belli bir maaşınız var. Ve bundan sonrası için başka bir gelir, başka bir standart hedeflediğinizi söylüyorsunuz. O zaman eğer başka bir standart hedefliyorsanız başka bir insan olmaya doğru da evrilmiş olmanız lazım. Yani aynı insan aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar alamaz. Ama ne oluyor? Çoğu insanın yaptığı şey, network marketingin büyüsüne kapılıyor. Büyük büyük konuşmaya başlıyor. Ama başladıktan sonra davranışlar değişmiyor. Yani yine işe gidiyor, geliyor. Sonra işte kanepeye uzanıyor. Elinde televizyon kumandası, bütün akşamını öyle geçiriyor. Veya elinde telefon, her gün Instagram'da takılmaya devam ediyor. İşte veya toplantıya katılmak için yorgunluğunu bahane ediyor. Eşiyle yiyeceği akşam yemeğini bahane ediyor. Yani normal hayatında neyi yapıyorsa aynı şekilde yapmaya devam ediyor. Sonra ne oluyor? Bir süre sonra sonuç alamıyor. Bir süre sonra insanların ondan beklentisi artıyor. Eşi bakıyor. Böyle demişti. 1 ay oldu. 2 ay oldu. 3 ay oldu. Veya anneniz babanız için de aynı şey geçerli. Bakıyor 3 ay oldu. Hiçbir sonuç yok. Ha diyor, demek ki bu gaza gelmiş ya da hevesi kaçmış diye düşünüyor. Yani söylediklerinizle yaptıklarınız eğer tutarlı değilse, yani herkes bilir bir iş adamı, bir iş kadını nasıl çalışır, nasıl bir disipline sahip olması gerekiyor. Siz büyük büyük konuşup ama davranışlarınız küçük küçükse o zaman insanlar zaten sizin tutarlı olmadığınızı göreceği için sizi ciddiye almayacaklar ve en kısa zamanda size yine negatif bir şekilde sözleriyle vuracaklar. Yani bu kadar basit.
Burada herhalde bu sorunları yaşamayanımız yok. Ama çoğu insan bu sorunların üstesinden gelemiyor. Yani bu sorunları aşamıyor. Onlara da biraz tavsiyede bulunalım. Abi bu konuyla ilgili ilk söylemek istediğim şey, bir kere bu durum çok normal. Önce sakin olun. Hemen titremeye başlamayın. Hemen annenizden, babanızdan, eşinizden olumsuz bir şey duyduğunuzda sanki bu kararları ya da tepkileri ömrünüzün sonuna kadar öyle kalacakmış gibi yaklaşmanıza gerek yok. Herkesin fikri değişir. Herkesin düşüncesi değişir. Ama neyin değişmesi gerektiğini anlamak için önce dinlemek lazım. Önce insanların tepkisini alın, dinleyin. Ve ikinci yapılması gereken şey empati yapmak. Empati her şeyi çözer. Yani en büyük yapılacak en saçma şey o kişilerle, anneniz olsun, babanız olsun, eşiniz olsun veya yani hanedeki kim varsa, kim en yakınınızsa ve size tepki gösteriyorsa onunla çatışmak, onunla kavga etmek. Hayır senin bildiğin gibi değil, hayır öyle değil, hayır ben ne olursa olsun yapacağım. Çatıştığınız anda kaybedersiniz. O yüzden çatışmayın. Empati yapın. Empati yaparsanız karşınıza değil yanınıza alırsınız. Siz onu anlamaya çalışırsanız sonradan onun da size anlamasını sağlarsınız. Annenizin tepki koymasının nedeni derslerinizden geri kalacağınızı düşünüyor. Tamam, düşünebilir. Bu annenin en doğal hakkı. Empati yapın. Anneciğim aslında ben de bu konuyu düşünmüştüm. Ama biliyorsun zaten günde 2 saat bilgisayar oynuyorum. Şimdi 2 saat bilgisayar oynamak yerine bu alanda zaman harcasam hem derslerime de faydası olur. Çünkü burada zaman yönetimiyle ilgili, planlamayla ilgili, disiplinle ilgili eğitimler de veriyorlar. Mesela buna benzer bir yaklaşım belki annenizin içini rahatlatabilir. Veya eşinize bahsettiniz. Eşiniz hayır bu sistemler piramit, bunlar işte dolandırıcılık, kesinlikle istemiyorum, bizim bunlara kaptıracak paramız yok diye tepki gösterdi. Hemen onunla çatışmak ve ona hayır öyle değil böyle değil demek yerine ya aslında biliyor musun ben ilk dinlediğimde senin gibi düşünmüştüm. Ama aslında bu konuyla ilgili biraz araştırma yaptıktan sonra farklı şeyler öğrendim. Yani seninle aslında şu videoyu bir izlesek, mesela orada bir video izletebilirsiniz veya Network Okulu'nun bir yazısını okutabilirsiniz. Şu videoyu izlesek aslında senin düşünceni de merak ediyorum. Mesela buna benzer bir yaklaşımla onunla çatışmayıp direkt böyle yaklaşmazsanız yanınıza çekip düşüncesini değiştirebilirsiniz. Eğer bunların hepsini yapıyorsanız, dinliyorsanız, sabırlı oluyorsanız, onları araştırmaları için, öğrenmeleri için yardımcı oluyorsanız, empati de yapıyorsanız ve hala işe yaramıyorsa liderlerinize danışın, üst levellerinize danışın. Onlar kesinlikle buna benzer şeyler yaşamışlardır, kesinlikle çözümleri vardır ve kesinlikle size bu konuda yardımcı olurlar. Belki de tanıştırırsınız, belki bir çay içersiniz ve belki de o kişiler sizin ailenize nasıl yaklaşması gerektiği konusunda size yardımcı olabilir. Yeter ki siz gerçekten inanın, gerçekten kararlı olun. Bu da sizin başarı yolculuğunuzda aşmanız gereken engel demek istemiyorum, basamaklardan biri olarak görün. Yani ve unutmayın, en yakınlarınız sizi en iyi tanıyanlar. Yani siz eğer inanç olarak zayıfsınız, zaten kararlılık olarak titriyorsanız emin olun bunu en yakınlarınız hisseder. Bunu sizin gözünüzde görürler. Ve bu onların sizi onaylamamasına, destek vermemesine en büyük etkendir. Annen o tepkiyi gösterdikten sonrasını söylemeyi unuttuk. Sonrası derken ilerleyen yıllarda mı? Dedin ya şey yapayım diye. Anlatayım diye. Sen bilmiyor musun onu? Yok. Yani bilmiyorum, hatırlamıyorum. Tabii o bir süre öyle gitti yani somurtması. Hatta ben annemi görmemek için, annemin tepkisini almamak için annem uyanmadan evden çıkıyordum. Annem uyuduktan sonra eve giriyordum yani böyle karşılaşmayalım evde diye. Çünkü ciddi anlamda çok olumsuz yaklaşıyordu. Ama 3 sene sonra ne oldu biliyor musun? Bir gün ben evdeyim, Ankara'dayım o zaman. Ankara'da yaşarken. Annemin arkadaşı bize geldi. Tamam mı? Oğlu bir network firmasından davet almış. O da gitmiş annesine anlatmış. Annesi de gelip benim anneme danışıyor. Bak konuşmaya bak. Diyor ki ya bizim diyor oğlan diyor böyle böyle diyor network firmasına girecekmiş diyor. Ne diyeceğim bilemedim diyor. Annem ne dedi biliyor musun? Evet. Vallahi Seçkin de ilk bana gelip anlattığında dedim ki oğlum ne kaybedersin ya? Bak yemin ederim. Bak
Dedim ki oğlum ne kaybedersin ya, ne olacak, dene tabii böyle şeyleri dedim dedi. Şok oldum ha. Yani biraz önce söylediğim şeylerin hiçbirini sanki o demedi. Abi bilmiyorum da evi arabayı aldıktan sonra herkesin düşüncesi değişiyor. O zaman herkes senin yanında oluyor yani. Evet. Arkadaşlar insanların fikirleri, bu ister aileniz olsun ister yakınlarınız olsun, ne kadar olumsuz düşünürlerse düşünsünler, siz başarılı olduktan sonra, siz kararlı bir şekilde ilerledikten sonra değişecektir. Bu bütün liderlerin, bütün firmalarda şu anda başarılı olmuş insanların size söyleyeceği şey tamamen budur yani. Sizler de bu konuda ailelerinizden nasıl tepkiler aldınız veya nasıl çözümler buldunuz? Bunları bizimle paylaşırsanız okumaktan çok mutlu oluruz. Bunun dışında düşüncelerinizi ve merak ettiklerinizi lütfen yorum kısmında belirtin. Türkiye'nin tarafsız ve güncel network marketing platformu olarak network marketingten kişisel gelişime, satış pazarlamadan liderliğe kadar birçok içeriği networkokulu.net'te bulabilirsiniz. Videomuzun sizlere faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yeni videolarımızdan da haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Gönlünüzden geçeni yaşadığınız bir hafta olması dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.